Yine faydalı olacağını düşündüğüm bir içerikte karşınızdayım. Çünkü konumuz paddock standı veya alternatifleri. İki tane ürün tanıtacağım size. Bir tanesi şu yerde görmüş olduğunuz paddock standı. Bir tanesi de yine yerdeki Türk üretimi olduğu gibi yine Türklerin üretmiş olduğu zeka ürünü olan Bike Lift ismindeki bir standı size tanıtacağım. Şimdi bunları tanıtmamdaki amaç şu. Biliyorsunuz birçok motosiklete orta sehpa uygulanmaz, olmaz. Birçok motosiklette de uygulanmasına rağmen üzerinde stok olarak gelmez. Sonradan satın almak isteseniz işte 500'den 600'den başlar 3000 liralara 4000 liralara kadar gider motoruna göre. Dolayısıyla orta sehpa konusu hepimiz için aslında bir sıkıntı. Eğer stok olarak üzerinde gelmiyorsa veya motorumuza uygun değilse. Neden sıkıntı? Motosikletimizin bakımını yapmamız gerekiyor. Zincirini yağlamamız gerekiyor. Veya arka tekerle ilgili bir problem olduğunda o problemi çözmemiz gerekiyor. Veya yıkarken bile bir düzlememiz gerekiyor. Veya hani pistlerde falan kullanırken gerekiyor. Veya hani kışlama deniliyor ya. Birçok dostumuz maalesef motosikletini kış boyunca kullanmadığı için kışlarken motorun yerle, betonla olan temasını kesmek gerekiyor. Bunun için ön ve arka tekeri havaya kaldırmak gerekiyor. Ve arttırabileceğimiz birçok sebepten dolayı bu tarz ürünlere ihtiyaç duyuyoruz. Bu ürünlerin en çok bilineni, en çok tanınanı paddock standı. Burada görmüş olduğunuz kıpkırmızı olan Türk üretimi GP Composite'in üretmiş olduğu universal bir paddock standı. Şimdi neden paddock standı? Şundan dolayı yarış motorları biliyorsunuz. Hani onlar için ağırlık çok önemli bir şeydir. Bırakın orta sehpayı, yan sehpayı bile iptal eder birçok yarış motorcusu. Profesyonel yarışlarda zaten öyledir de. Ama paddock'a geldiği zaman onun bir bakıma ihtiyacı vardır. Bu bakımı yapmak için de motosikleti sabitlemek adına bu standı kullanırlar. O yüzden adı paddock standı olarak kalmıştır. Fakat bizim kullanma amacımız paddock'ta kullanmak değil. Biz günlük kullanıcıların bakım, yağlama, kışlama, parklama vesaire yapmak adına kullanım amacımız motorun arka tekerini veya ön tekerini havaya kaldırabilmek. Yani aslında bir kaldıraç görevi görüyor. GP Composite'in bu ürünü 200 TL civarında. Hani orijinal bir ürün almak isteseniz işte Puig gibi veya birçok markanın ürünlerini satın almak isteseniz hani 1500-2000 liraya kadar da çıkıyor fiyatları. Dolayısıyla bu anlamda GP Composite çok başarılı bir ürün üretmiş. Bunun altını çizeyim ama şöyle de bir durum var. Eğer motorunuz universal ürünlere uygun değilse sizin motorunuz için üretilmiş olan standları almanızda fayda var. Zaten mecbursunuz. Çünkü niye? Bu hani universal bir ürün ya, her motora uymayabilir. Hani tek maşalı motorlara uymayabilir. Uymayabilir derken uymaz zaten. Tek maşalı motorlar için özel bir paddock standı üretilir. Veya sizin motorunuzun arka şasisi farklı imal edilmiştir. Ona da uymayabilir. Bunun için iki tane çözüm var. Bir tanesi ya motorunuza özel üretilmiş paddock standını edinmeniz veya mümkünse eğer şuralarda her motorun arka maşasında bulunur bu. Oralara takoz takılır, takozla birlikte kullanılır veya böyle bir ürün tercih etmeniz. O konuda karar sizin. Motorunuza göre, kullanım alanınıza göre onu siz belirleyeceksiniz ama universal ürünler genellikle ağırlıklı olarak bütün motorlara hemen hemen uyar. Tek maşalar hariç hemen hemen uyar. Ben de o yüzden universal bir ürünü tercih ettim. Bunu şimdi nasıl kullanıldığını da size kısacık göstereyim. Çok basit bir şey. Bilenler zaten biliyor. Çok basit ama bazı kurallara uymazsanız sıkıntı da yaratabilir. Yani motosikletinize bakım yapacağım derken motoru devirebilirsiniz. Daha fazla masraf açabilirsiniz. Kendinize zarar verebilirsiniz. O yüzden kısacık onu da göstereyim. Burada yapılması gereken en önemli şey motosikletin düz bir alanda olması. Yokuşlu bir alanda yaparsanız bu doğru bir şey olmaz. Yani zararlı olur, size zarar verir. Düz bir alanda olması, gidonun düz olması, eğer mümkünse yapabiliyorsanız ön freni bir şeyle bağlayabilirsiniz. Bir tayrap atabilirsiniz, bir iple bağlayabilirsiniz. Ön frenin bağlı olması, motorun vitesli olması gibi şeyler gerekiyor. Ama ve lakin biz sürekli bunu kullandığımız için hani ön freni ben bağlamıyorum mesela, gerek yok. Aynı zamanda ön tekerin de o hareketinden de faydalanarak bu paddock standını alıyorum. Ama önemli nokta burada yokuş olmaması, düz bir alan olması. Burası biraz buraya meyilli hatta. O açıdan tehlikeli ama mecbur başka bir yer bulamadım. Kısacık göstereyim. Şimdi burada mevzu şu. Universal dememin sebebi şuradaki tırnaklar, buradaki ayaklar şu motorun şu maşasına denk gelecek şekilde ayarlanmalı. Şuradan şöyle gidip geliyor farkındaysanız. Buraya göre ayarladınız diyelim. Bu tarafa baktığımızda burası tabii şeyde kaldı. Böyle boşlukta kaldı. Çünkü motor sol tarafa yatık. Yan sehpanın olmuş olduğu tarafa yatık. O yüzden motoru önce düzlememiz gerekiyor. Bunu yapmanın kuralı da şudur. Yan sehpanın olduğu taraftan değil, tam tersi tarafa gelerek motoru yolcu demirinden tutarak elinizle düzlemek. Olur ya hani bir aksaklık oldu, bir şey oldu. O zaman hemen motoru yan sehpanın üzerine itersiniz, bırakırsınız. Hiçbir problem yaşamadan motoru tekrar aynı yere bırakmış olursunuz. Şimdi şöyle düzledikten sonra zaten maşaya oturdu o universal ayaklar.
şu uç tarafından sert bir şekilde bastırdığınızda direkt motoru standa almış oldum. Bu kadar basit. İndirmesi de çok basit. Yine aynı şekilde bizim kullanım alanımız burası, en uç kısmı. Ucundan yavaş yavaş bırakarak yavaş yavaş motosikleti daha sonra yan sehpaya bırakacakmışız gibi düşünerek bıraktıktan sonra yan sehpanın üzerine bırakıp bunu alıyoruz. Yani kullanımı çok basit. Burada önemli olan nokta şu. Motoru şu tutamaktan düzlemek. Bir dakika şöyle bir daha koyayım göstereyim. Gidonun düz olması önemli nokta. Gidon düz olsun. Motorumuzu düzledik elimizle. Düzledikten sonra iki tarafında tuttuğundan emin olduktan sonra, şu anda ben emin değilim mesela, oraya bakıyorum. Evet, tutmamış. Mesela iyi ki baktım. Yoksa böyle boşlukta kalacaktık. Motoru şu şekilde düzledikten sonra, şunu hatta biraz daha içeri basayım. Evet. Düzlediğimden eminim. Buradan bastırarak havaya kaldırıyorum. Çok basit bir olay. İndirirken de yavaş yavaş aynı şekilde indikten sonra yan sehpasının üzerine bırakıyorum. Padok standını alıyorum. Padoğumuzu aldık. Artık arka tekerimiz boşta. Yani rahatlıkla dönüyor. İstersek zincir bakımımızı, yağlamamızı yapabiliriz. İstersek lastiğimizle ilgili problem olduğu zamanlar bu standı kullanabiliriz. İsterseniz de kışlama için, yani motorun lastiğinin yerle temasını kesmek için hem arkadan hem önden bu padok standını kullanabilirsiniz. Tabii önden yapmak için bir takoz gerekiyor. Takozları takmadan önden bu şekilde kaldıramazsınız. Yani universal ürünler değil de motorunuza bir takoz uydurmanız veya orijinali varsa orijinalini almanız gerekiyor. Şimdi olay tamam. Şimdi ben zincirimi bakıp yağlayabilirim. Gerginliğine kontrol edebilirim. Sıkıntı değil ama sıkıntı şurada. Padok standını yanınızda taşımanız zor olur. Taşıyamazsınız. Motora sığdıramazsınız. Motora bağlayamazsınız. Çünkü geniş, iri ürünlerdir. En azından bir 2-2,5 kilogram bir ağırlığı vardır bunun büyük ihtimalle. Daha hafifleri var, karbonları, fiberleri, bilmem neleri var. Çok pahalı gerçi ama dolayısıyla bu yanınızda taşıyabileceğiniz bir ürün değil. Mesela bir seyahate gittiniz, orta sehpanız yok. Seyahatte bir yağlama yapmanız gerekiyor. Zincirinizi temizlemeniz gerekiyor veya zinciriniz çok bollaştı. Gerginleştirmeniz gerekiyor. Ne yapacaksınız? İşte tahtalar bulup bir şekilde bir taşın üstüne getirip öyle yapmak da motora zarar verebilir. Veya tahtaya güvenerek yani şu maşadan vereceğiniz bir desteğe güvenerek bu işi yapmak riskli olabilir. O yüzden işte ikinci ürünümüz Bike Lift. Şimdi bunu tanıtayım size, bunu göstereyim. Türk bir motorcu abimiz, kardeşimiz üretmiş galiba. Kim? Yani yaşını bilmediğimiz için abi mi kardeş mi bilmiyorum. Şöyle bir ürün. Paketten böyle çıkıyor. Güzel de kılıfı da var. Hani çantaya falan da atmak için güzel bir kılıfı da var. Ürün bu. Yani tam bir Türk zekası abi. Helal olsun yapan abimize, tebrik ediyorum. Tam bir Türk ürünü. Hani Vizontele'de bir şey vardı. Şerefsizim benim aklıma gelmişti diye. Ya ben bu ürünü ilk gördüğümde, ilk böyle baktığımda dedim ki şerefsizim benim aklıma gelmişti dedim. O yüzden hani Türk zekası, ulan bunu kolay bir şekilde nasıl yaparız diye düşünülecek bir ürün. Ve hayata geçirdiği için üreten abimizi tebrik ediyorum. Şimdi çantasından şöyle iki tane şey çıkıyor. Bir tanesi ön freni sabitlemek için. Çünkü ön fren hani sıkılı olsun ki motorun arka tekerini kaldırdığımızda viteste bile olsa bir akma yapacaktır yokuşlu bir alanda. Hani düz bir alan bile olsa bunu riske atmaya gerek yok. O yüzden öncelikle ön frene şu bağlantı aparatını bağlıyoruz. Bu ürün cırtlı bir ürün. Çok basit bir ürün. Yani bu üründen olmasa bile siz de bunu zaten tie-wrap'la falan yapabilirsiniz. Çok basit bir şey. Sistem şu. Ön freni sıkılı halde bırakmak. Yani ön fren sıkılıyken şöyle sabitledim. Tabii gaz vermesin bu arada. Sabitledim. Ön fren şu anda sıkılı. Yani arka tekerim havada olsa bile önden kaymayacağı için, dönmeyeceği için, dolayısıyla güvenlik tedbiri almış olmak adına böyle bir ürün var içinde. Mutlaka kullanmalısınız ama. Öyle de bir durum var. Aparatımızı bağladık. Ön freni sıkılı halde bıraktık. Yani artık arka teker kalksa bile önden akma yapmayacağı için artık motorumuz güvende. Burada uygulaması çok basit. Şöyle yapıyoruz. Şuraya maşanın altına getiriyoruz. Şuradaki mekanizması döndükçe yükseliyor. Ya özelliği bu abi. Şöyle hani yere yakın olan kesiminden yapmaya çalışayım. Şimdi diğer tarafta motorun sol tarafında, yani bindiğimiz tarafında yan sehpa açık olduğu için orada bir dayanağımız var. Yani orası sehpaya dayalı. O yüzden ondan yana sıkıntımız yok. Bizim sıkıntımız lastiği havaya kaldırabilmek için buradan bir destek verebilmek. Şu anda gergiye aldım. Bak buradan çevirdikçe arka tekeri boşa çıkardık.
farkındaysanız arka teker artık rahatlıkla dönüyor. Zincirin olan kesimini geçip, yani motosikletin sol tarafına geçip artık zincirimi temizleyip, yağlayıp, güzelce böyle bakımını yapıp bu işten kolaylıkla kurtulmuş oldum. Yani universal bir ürün. Çift maşalı olan bütün motorlarda kullanabilirsiniz. Sıkıntı yaratmaz. Sağlam bir ürün. Böyle hani yamulacak, eğilip bükülecek, motora zarar verecek bir ürün değil. İçinde böyle şasiye zarar vermesin diye plastik böyle şey yapmışlar. Dolayısıyla motorunuzun arka lastiğini boşa çıkarıp kolaylıkla motosikletinizin zincir bakımını, yağlamasını, gerginliğini veya lastiğinizle ilgili bir problem olsa bile, lastik değiştirecek bile olsanız, yani şunun üzerine sabit kaldığında arka lastiğinizi buradan çıkarabilirsiniz, müdahale edebilirsiniz. Her türlü arka tekerle ilgili, arka tarafla ilgili bakım için bunu kolaylıkla kullanabilirsiniz. Ekim 2019 itibariyle 230 lira fiyatı. Çok tane uçuk bir fiyat değil. Hani orta sehpa almak isteseniz ondan daha mantıklı geliyor. Yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Böyle güzel bir ürün. Ben beğendim. Yapan abimizi tebrik ediyorum. İndirmesini de göstereyim hemen. Aynı şekilde kaldırdığımız gibi. Biraz tabii burası sert doğal olarak. Çünkü bir ağırlık geliyor üzerine. İndirmesi de aynı şekilde çevirerek indirip buradan çıkardım. Olay bu. Yani tebrik ederim. Bunu yapan, icat eden Mucit abime buradan kocaman tebrikler. Hakikaten güzel bir ürün. Yanında taşınabiliyor olması açısından, pratik olması açısından gerçekten güzel bir ürün. Ben şimdi normalde paddock standım vardı benim. Evden aşağı indirmek zulüm. Aşağıda onu tekrar kaldırıp işte işlemleri bitirdikten sonra bir de zincir için özellikle kullanıyorsanız bu biraz daha fazla kirlenir, zinciri olan kesim. Bunun zincir tarafıyla bir bağlantısı olmadığı için kirlenme durumu da yok. Ben hani zincir temizliğinden sonra paddock standının da temizliğini yapıyorum ayrıyetten. Çünkü bayağı yağlar falan burada aralara, derelere giriyor. Bir de onunla uğraşıyordum. Dolayısıyla bu o açıdan daha mantıklı ama paddock standının yaptığı işi de yapmıyor. Şimdi paddock standının da hakkını yemeyelim. Yani özete geleyim. Sizin için hangi ürün daha doğruysa, hangi amaçla almak istiyorsanız, ne amaçla kullanmak istiyorsanız ona göre tercih edin. İkisini birden bile edinebilirsiniz. Yani işte kışlama, parklama için, uzun soluklu şeyler için paddock standı veya pratik olarak kullanmak için de böyle bir şey satın alabilirsiniz. Veya abi benim hiçbiriyle işim olmaz, ben gideyim bir orta sehpa alayım derseniz, motorunuz da uygunsa buna gidip bir orta sehpa da alabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.